Evet, İsrail haber kanalları son dakika olarak bunu geçmeye başladılar. Diyorlar ki Hizbullah'ın saldırısına hazırlanmadık ve yetersiz yakalandık. Yani hazırlanmadıklarını bu saldırılara ve yetersiz kaldıklarını, yani kendi içlerinde bu sistemlere ne oluyor, neden çalışmıyor, neden devreye girmiyor, neden bu insansız hava araçlarını tanımlayamıyor, ne oluyor bize dercesine, amiyane tabirle yani bunları ifade ediyorlar. İsrail'de artık biraz sanki daha farklı bir tartışma başlayacak gibi duruyor. Muhtemelen deniyor. O kadar yalan haberler ki şu söyledikleri. Yeterli hazırlıkta değildik. Ya 24 saat el tetikte geziyorsun. Uçakların sürekli mühimmat yüklü uçuyor. Hava kuvvetleri hep alarmda. Ülkede alarm sistemi, sirenler her daim devrede. Daha nasıl hazırlanacaksın ya? Yani şimdi... Çelik kubbe, demir kubbe, sap vesaire diye yüzlerce daha buna benzeyen şey kurmayı planlıyor herhalde. Bravo değerli hocam. Evinden çıkmayan insanlar o zaman hazırlanmış olur bence. Daha nasıl hazırlanacaksın? Şimdi bir kılıf bulacak ya kendi ülkesine. Bu yaşanana hazırlıksız yakalandık. Ya orada sen harekata hazırım diye bangır bangır bağırıyorsun. İşte o olan birlikte senin sözde en seçme birliğin başındaki terörist başının oraya ziyareti de zaten olası bir saldırının Coşkun Hoca. planlaması. Yani hem ona devam et hem de Hizbullah bununla mı vurdu İran'ın kamikaze? Şahitler var. Söyleyeyim mi onu? Şimdi Adem Kılıç dostumuz savunma sanayi alanında yıllardır çalışan bir arkadaşımız. Mirsat 1 İHA'sıdır hocam diyor. Çünkü değişik bir İHA'ymış. Giderken kendi içerisinden 10-15 tane güdümlü füze ateşleyip... Mirsat 1. Bu ekrandaki Mirsat 1 değil. Bunun adı. Bu kamikazedir onu. Şahit. Bu şahit. Şahit mi? Ama Şahit, şeyin Rusya kullanıyor şahidi. Mirsat da var, Eyüp de var. 3 tane şey var elinde. Bununla değil ama buna benziyor mu? Hepsi birbirine benziyor. Hepsi Farkı şu, kanatları açık. Kendi içinde Delta farklı kanat. güdümlü füzeler var. Yolda giderken onlara atıyor. O demir kubbe onlara dağılınca onun önü açılıyor ve tık diye Şaşırtıyor. hedefine iniyor. Şimdi demir kubbenin delinme prensibi iki türlü. Bugüne kadar sınanan denenenlerden bir, alçak uçuş, yakalama ihtimali düşük. Bunu işte... Coşkun Bey burada hiç çalışmamış. Büyük ihtimalle söylediğiniz şey olabilir. Yani ben onu mesela senin dediğin yöntem olsaydı Levent Hocam, alarm sistemleri devreye girer. Düşürülme görüntüleri olurdu bir de. Yani o an işte o yemekhanede oturuyor halde olanların bir kaçışması, bir alacağı tedbir, bir şeyler yaşanırdı. Çünkü alarm durumunda birlikler, eğer bunlar da tabii birlikse, terörist yapı da o kadar kafaları çalışıyorsa, alarm zili çaldığı an kimin nerede tertipleneceği, nasıl düzenleneceği gibi birçok çalışmaların veya eğitimlerin yapılması gerekiyor. Ama benim burada hissettiğim, hiç anlamadan direkt patlamanın gerçekleşmesi, onun da yolu o alçak uçuşla sistemin delinmesi. Örneğini 2 gün önce gördük. Tel Aviv'de, şehrin göbeğinde 2 tane drone alçak uçuşla, bak birini son anda fark ettiler, vurdular. Diğerini düşüremediler, binaya çarptı ama hasar aldı bina. Böyle bir zayiat oluşmadı. Peki demir kubbenin koruma mesafesi ne kadar? 150 kilometrelik bir çapta hocam rahatlıkla algılıyor. Hayır. 150 kilometre. Yani bir batarya 150 kilometrelik bir alanı koruyor. O da zaten burayı için fazlasıyla yetiyor. Lübnan'ın güneyi arası kaç kilometre mesela? Herhalde Golani üssüyle Lübnan güneyi arası bir 150 Yok hocam, var mıdır? hani mesela Hayfa'nın benim bildiğim aşağısında 40 kilometre kadar bir mesafesi var sınıra. Ben öyle hani 150 kilometre Tel Aviv için daha çok söylenir. Yani burada ya oradan geçiyor çünkü ve sinyal ötmüyor. Bunun bir tek yani benim aklıma gelen alçak uçuşla yani düşük irtifayla o sistemi deldiği yönünde. Olabilir. Çünkü orada az bir yol değil dediğin gibi. O kadar yolu aşması, kat etmesi ve hedefe gelerek o sonucu elde etmesi kolay iş değil. Yani o alarm sistemi bir yerde devreye girse bir anda bütün ülkede biliyorsun hemen cep telefonlarına sinyaller gidiyor, alarm sistemleri Peki bunu çalıyor. daha önce niye yapmadılar? Yani neden daha evvel alçak irtifayla? Hocam biz niye burada bağırıp duruyorduk? Evet. Yani Hizbullah'ın Siz gerçek... diyorsunuz ki Hizbullah'ın içindeki o yapıdan dolayı yapmadılar diyorsunuz. Çünkü yani çok enteresan olaylar yaşandı. Biz bak bir yıl şu haberlerle hep iştigal edildik.
Hizbullah'tan füze saldırısı. Suriye'nin düzeltiyorum. İsrail'in kuzeyine 50 füze atıldı. İşte yok 40'ı demir kubbe etkisiz hale getirdi. Onu da işte tarlaya düştü vesaire. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç almaya çalışmak gibi bir şey bu. Bir yıl ve biz de diyorduk ki ya kardeşim sizin gerçek gücünüz bu değil. Neden Mesela bak ısrarla temel... Hocam şimdi bir şey sorayım. Savaşı konuşuyoruz. Siz bunu savaş olarak adlandırmasanız da işgal olarak aslında söylüyorsunuz ama şuradan devam edelim. Demir kubbe etkisizleşti. Ve etkisizleşen demir kubbeyi şu an izliyor ve takip ediyorsak o zaman savaşın denklemi mi değişti? Şöyle Göksu... Bugün artık birçok kırılmayı yaşayacaksa eğer bu coğrafya savaşın da boyut değiştirdiğini görebilir miyiz? Gerçi bugün programa biz farklı bir sistemle İsrail hazırlanıyor. O da bir boyut değişikliğiydi aslında. O da bir boyut değişikliği. Şimdi cevabını aldı, yine bir boyut değiştirmiş oldu. Artık Next level'a geçmiş bu tür oldu. kırılmaları... Yeni bir denklem oluşur mu? Bu tür kırılmaları, bu tür yeni ilk defa şahit olduğumuz olayları yaşayacağız. Ve o nedenle dedim her şey yeni başlıyor, bugün başlıyor diye. Şimdi burada mesela demir kubbe veya diğer sistemler. Devletlerin bu bir psikolojik harbidir. Menzili olduğundan fazla verir, başarısını olduğundan fazla abartır. Yani örnek menzil 100 kilometredir, 150 kilometreden rahatlıkla vuruyoruz, avlıyoruz der. Bunlar her devletin, özellikle de böylesi devletlerin hep başvurduğu usuller. Demir kubbenin başarısını ilk başta dünyaya satabilmek için öyle bir şişirdiler ki %90, 95 başarı oranı. Kuş uçmuyor, bir tane sektirdiği yok. Şimdi bu tür şeylerin hepsi böyle çatışma alanlarında, savaş alanlarında kendini gösterir. Bir de Davut sapanı var değil mi? Davut sapanı var ve Arrow'lar var. Arrow'lar. Bir de tabii şu da var. Bunları satıyorlar. Bir işin ticari tarafı var. Yani bunları böyle sürekli cilalayacaksın ki. Algı satacaksın. Aman efendim tabii yani başka ülkelere satabilesin. İşte birileri talip olacak. Mesela şimdi bu F-35 hikayesi var biliyorsun. Çok konuştuk. F-35 işte geliyor gelmiyor. Hatta bazı arkadaşlarımız F-35 olmasa Türkiye batar demeye falan getirdiler. Tam onları konuşurken Allah'ın işi F-35 kendi kendine bir kaza yaptı. Kendi kendine aldı yere çaktı Kaç uçak. kaza yaptı? Kaç tane yaptı? Şimdi şunu Demek ki mu- anlatıldığı kadar değilmiş. Ya bunu da görüyoruz yani. Şunu da çok konuştuk. Demir kubbe ne kadar güçlüymüş ki İran'ın attığı o füzelerle ve de demir kubbe altında Tabii. yaşamak ne kadar konforluymuş bak Gazze'ye diye kıyaslasak ama Öyle- bugün görüyoruz öyle ki bu değilmiş. böyle değil. O zaman denklem ciddi Değilmiş. ciddi bu akşam değişiyor Hayır, değil mi? bir de bizim bakın eski savunma sanayi başkanımız İsmail Bey'in bir şeyi vardı bu demir kubbeyle ilgili. Yani bunun değil bizim savunma sistemimizin şu an hani artık son safhasına geldik ya biz kendi çelik kubbe mi hocam adı neydi? Evet, çelik kubbe. Çelik kubbe. Çelik kubbenin son yani hatırlayın eski savunma sanayi müsteşarı başbakanının lafı buydu. Ya İsrail'in demir kubbesi çok bir şey ifade etmiyor. Bizim bir çelik kubbe yani demirden daha öte bir şey inşa etmemiz lazım onu ediyoruz dedik. Şimdi Türkiye onu yapıyor ve o zamanki tespitler de doğruymuş bakın. Yani İsrail'in demir kubbesi herkes bunları böyle cilalarken şöyle iyi böyle iyi derken Türkiye'de savunma sanayinin en başındaki kişi dedi ki o anlatıldığı kadar değil dedi ve bakın görüyoruz. Anlatıldığı kadar mutlaka bir savunma kapasitesi var. Var tabii. Gördük Bunu de küçük- yani. Evet, bir şey- Ama var. demek ki bir yerde iflas ediyor. Büyük bir ihtimalle de zannediyorum Yani Coşkun Bey'in dediği Ürdün gibi. vursa, Suudi Arabistan vursa, dibindeki komşular adım atsa demir kubbenin esamesi de Bravo, yapamaz. bravo. 1100 kilometreden İran vurduğunda 5 tane 10 tane füzeyi... İkişer ben- üçer tane de başka yerden gelse değil mi? Hocam zaten 2 gün önce bir tablo çizdim. Bana göre o da tarihi bir gündü. Aynı gün ya Hizbullah kuzeyden, Husiler güneyden, Hamas batıdan bir saldırdı. Tel Aviv ablukaya Cehenneme döndü. cehenneme döndü. Her yer siren sesi. alarm sesi. Kaçıştılar işte biliyorsun. Ha, şeylere. engelledi engellemedi ayrı bir mesele. Neticede denendi. Tabii. Ve dediğin gibi çok sayıda bir saldırı olduğu an var ya demir kubbenin de neticede roket sayısıyla sınırlı gücü. Doyum oranı deniyor. Yani 7 bir Ekim'i sisteme. hatırlıyoruz. Saturation dedikleri, doyum oranı dedikleri olay bu. Yani Saturasyona ulaşıyor. Heh. Tabii. Saturasyona ulaşıyor ve bravo. artık kaldıramıyor üzerindeki. bravo. yükü. Yani İstiyap haddi gibi yani. tam o. Taşıyamıyor artık. Yani siz 80 yerine haddi 80 iken 100 tane füze attınız mı 20 tanesi direkt hedefe Boşluklarda oturur. oluyor. Hamas böyle başardı. Hamas böyle vurdu. De şunu merak ediyorum. Şu anda Hizbullah şunu mu dedi? Sen benim bütün üst düzey kadrolarımı öldürdün. Bitti diye konuşuyor bütün dünya ama ben bitmedim. Her şey yeni başlıyor dedi. Şimdi başlıyoruz diyor aynen. Ve Şimdi başlıyor. evet. Çünkü ülkesinin işgal edildiği, ülkesinde güvenebileceği bir yapı olan BM'nin dahi vurulduğu,
Uluslararası kamuoyunun bu saatten sonra Lübnan'ı asla korumayacağı gerçeği bugün gün yüzü gibi Ya şunu ortaya dedi. çıktı. Tamam, Gazze'ye, bu tabii bu değil de, Gazze'ye yaptın. Ben karşılık verdim, sen anlamadın. Geldin benim toprağıma kadar, artık sınırlarını iyice aştın. Bu kadar da değil. 7 Ekim'li hocam buyurun. Buyurun lütfen. 7 Ekim günü Hamas neden bir operasyon düzenlemişti? Çünkü İbrahim Antlaşmalarıyla beraber bütün Arap devletlerinin teslim olduğunu, sıranın Suudi Arabistan'a geldiğini ve böylece giderek yalnızlaşacağını ve hareketinin tamamen sönümleneceğini gördü Hamas. Bugün de Hizbullah bunu gördü. Eğer bir gün refleks daha göstermezsem BM yok, Batı dünyası yok, Arap devletleri yok, yalnızım. Bu yalnızlık otomatik olarak sizi savunma hattında bir hamle yapmaya iter. O 7 Ekim Hamas'ın hamlesiydi, son hamlesiydi belki. Bu Hizbullah'ın son hamlesi olmayabilir. İlk hamlesi. Niye? 120 bin kişi. İsrail askeri kuvvetlerinin toplam sayısı 170 bin civarında. İsrail askeri kuvvetlerinin yarısından fazla yedek asker. Ama Hizbullah her gün teyakkuz halinde olan 120 bin kişi. Elinde 200 bin civarında roket olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bu saha onların evi, avucunun içi, Lübnan'ın güneyi. Sokmazlar. Bu iş o kadar kolay olmaz. BM durdurur mu diyorlardı. Baktılar bugün BM esir olmuş. Yapamıyor. Doğru. O yüzden bir tanım. ilk hamle olarak değerlendiriyorum. Bir de aslında biz İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamalarını konuşuyorduk ki, değil mi, Galant'ın işte ansızın ölümcül, hassas bir cevap vereceğiz İran'a diyordu. Daha geçen hafta. Daha İran'a onlar tabii ki cevap veremediler. Onun yerine Hizbullah işte İsrail'e çok güzel bir cevap vermiş oldu bugün. Ne oldu Paşinyan dedi şimdi Hizbullah ona. Ne oldu Evet, Paşinyan aynen. dedi. Yani onlar işte İran'ı vuracağız, petrol tesislerini mi vursak, nükleeri mi vursak diye bir algı yaratıyorlardı. Manipülasyon yapıyorlardı. Hizbullah sessiz sedasız İsrail'in askeri üssünü nokta atışla vurdu. İşte Genelkurmay Başkanı'nın ölüp ölmediği konuşuluyor. Bunun açıklamasını da yapmadı. Yani sessiz sedasız geldi, nokta atışı yaptı, asgari üssü vurdu. Böylece aslında İran'a vuracakları söylemini de tersine çevirmiş oldu. Yani psikolojik üstünlüğü de Şunu tartışıyoruz. Almış Hizbullah oldu. demek, haftalardır aslında konuştuğumuz bir konu. Hizbullah demek İran mı demek? İran demek Hizbullah mı demek? Bunu tartıştık ve konuştuk. O zaman şöyle yapalım. İsrail Hizbullah'ın lider kadrolarını tek tek ve hızlı bir şekilde bu arada suikaste uğrattı. Buradan sonra sizce Hizbullah kendi mi karar vermiş olabilir? Sorunun başına dönelim. İran mı bu kararı almış olabilir? Bugün A şıkkı. Tahran sokaklarında beraber. Hangisi? Hizbullah kendi. Bak, İran, Coşkun ayrılmadı. Coşkun'a evet. Bu sefer aynı ben şeyi de söylüyoruz. ben de o yüzden bir daha teyit istedim bu taraftaki kadrodan. Bu sefer Sizler- aynı. Hayır ama İran'ın bilgisi de vardır. %100 haberi var. elbette var ama bakın şu var. Belki de yoktur. Tam aksine bilgi vermemişlerdir. Nasıl? Belki Yani yok mudur? istihbarat Bir dakika O çok tabii. başka bir şey var. Şimdi bakın burada Onu hak, bilemeyiz tabii. Coşkun Bey'le ters ayrı düşüyoruz ama hakkını teslim edelim. İran'ın istihbarat zaafları konusunda çok önemli tespitleri vardı Coşkun Hoca'nın. Öyle, ben de aynı fikirdeyim. Olabilir. Gördük yani biz Haniye'nin katledilmesi, diğer hadiselerde İran'ın istihbarat konusunda sızıntılar olduğunu biliyorsunuz. İran'da şu anda bazı üst düzey subaylar tutuklular. Ve sorgudalar bazıları. Yani İran da buna mücadele etmeye çalışıyor şu anda. Dolayısıyla Hizbullah belki de tam aksine haber vermemiştir. İran'a. Belki de Hamas sana gibi. katılıyorum. Hamas Ya da gibi. yanlış haber vermiştir. Olabilir. Şu saatte yapacağız Olabilir. demiştir falan. Hamas gibi.